Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size güneş enerji sistemlerinde kullanılan terimlerin Türkçe karşılıklarını anlatmak istiyorum. Günlük kullanımımızda maalesef İngilizce terimleri çok daha fazla kullanıyoruz ve bir fuara gittiğinizde, internette araştırma yaptığınızda ya da bir webinarı dinlerken anlatıcının yabancı terimleri çok daha fazla kullandığını göreceksiniz ve bu terimlerin ne anlama geldiğini dilerseniz birlikte inceleyelim. Öncelikle konuya fotovoltaik kelimesiyle başlamak istiyorum. Fotovoltaik kelimesi güneş elektriği, gün elektrik olarak Türkçe'ye çevirebildiğimiz bir terim. Aslında güneş enerjisi farklı dallardan oluşuyor. Mesela çokça bildiğimiz gün ısı dediğimiz su ısıtan sistemler mevcut. Onun dışında CSP olarak adlandırılan aynalarla birlikte tek bir noktaya güneş enerjisini yansıtan, orada ciddi bir sıcaklık oluşturmak suretiyle de bir enerji üretimi gerçekleştiren farklı versiyonları da var tabii ki, ama biz fotovoltaik olarak dediğimizde bu konu güneş enerjisinden gelen ışınımın elektriğe dönüştürülmesi olarak düşünebilirsiniz. Fotovoltaik kelimesi uzun uzadıya konuşulabilir veya FV ya da PV olarak da çokça karşınıza çıkacaktır. Bunların hepsi güneş enerjisinden gelen ışık ile elektrik üretimi anlamına geldiğini bilmeniz yeterli. Güneş enerjisi ile ilgili en çok kullanılan terimlerin başında inverter, invertör olarak adlandırılan bir dönüştürücü cihaz var. Türkçesi evirici. Bu ne işe yarıyor? Güneş panellerinden gelen elektriği biz direkt evimizde 220 volt olarak kullanamıyoruz. Arada bir dönüştürücü, bir evirici cihaza ihtiyacımız var. İşte burada invertör devreye giriyor. Bu sistemin olmazsa olmaz bir parçası. İnverterden söz açılmışken inverterin de alt başlıkları var tabii ki. Burada da yine yabancı kelimeler çokça karşımıza çıkabilir. En çok karşımıza çıkan kelime genelde on-grid inverter olarak adlandırılıyor. On-grid dediğimiz şebeke bağlantılı inverter diyebiliriz. Şebekeye muhakkak ihtiyaç duyan, şebeke olmadan çalışamayan bir cihaz. O yüzden şebeke bağlantılı evirici olarak düşünebilirsiniz. Bir başka terim ise off-grid inverter, yani şebeke bağlantısı olmadan da çalışabilen bir inverter. Mesela dağ başında küçük bir konteyner yaptınız veya hani bu videoya da özgü olsun tiny house yaptınız ki genelde bu tarz küçük evler çok moda. Bunlarla ilgili de YouTube'da yüzlerce video var. Çok da keyifli videolar. Ben de sürekli izlerim. Ve buradaki o küçük evinize şebekenin olmadığı bir yere kurduğunuzda elektrik sağlayabileceğiniz sistem de off-grid olarak geçiyor. Yani şebeke bağlantısız bir sistem olarak geçiyor. Bunun haricinde hem on-grid hem off-grid gibi çalışabilen hibrit dediğimiz inverter çeşidimiz de var. Her ikisinin de pozitif yanlarını bünyesinde barındıran, hem şebekenin olduğu yerde çalışabilen hem şebekenin olmadığı yerde çalışabilen inverter çeşidimize de hibrit inverter diyoruz. Çokça duyarsınız. Bir başka inverter çeşidimiz mikro inverter olarak geçer. Küçük boyutludur. Bir adet panelden gelen gücü bile evde kullanabileceğimiz 220 volta çevirebilen, panelin altına saklanabilen ya da yine isterseniz duvara montaj yapılabilen bir inverter çeşididir. Küçük olması en büyük avantajıdır. Mikro inverter olarak da piyasada bulabilirsiniz. Kanalımızda da bununla ilgili videolar yapmıştık. Bir başka inverter çeşidi optimizerli inverter olarak çokça duyarsınız. Bunun çalışma mantığı standart inverterlerden oldukça farklıdır. Her panel için veya her iki panelde bir optimizer denilen malzeme takılır panelin altına. Bunun amacı her panelden olabilecek en yüksek gücü çekebilmek ve bu gücü de inverter ile dönüştürüp evde kullanmamızı sağlamak. Ev veya iş yeri veya fabrika. İnverterlerle ilgili farklı bir terim dizi inverter, string inverter olarak karşımıza çıkar. String inverterler Türkiye'de en çok kullanılan, en çok tercih edilen inverter çeşidi. Ama şunu söyleyebiliriz, bu inverterler için yüksek çalışma voltajları gerekmekte. Bunlar için biz panelleri birbirine seri bağlayarak yüksek voltajlar elde ediyoruz. İşte bu seri bağlantı yaptığımız panellerin artı ve eksi uçları bir adet dizi anlamına geliyor, string anlamına geliyor.
Zaten eviricinin ismi de buradan geliyor. String inverter. İnverter konusundan devam edelim. Bir başka çokça duyacağınız terim MPP ve MPPT terimleri. Maksimum güç noktası, panel tarafına gelince anlatacağım. Maksimum güç noktası takibi MPPT, Maximum Power Point Tracking olarak geçiyor. Amacı panelden günün her anında olabilecek en yüksek gücü çekme devresi. İnverterlerle ilgili mesela bir fuara gittiğinizde işte anlatıcı, inverter yetkilisi, satış personeli der ki işte bu inverterde 3 MPPT var, bunda 5 MPPT var. Nedir bu MPPT, ne işe yarar dendiğinde bu malzeme, bu devre her bir gruptan olabilecek maksimum gücü çekmeye çalışır. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Evinizin çatısında 15 tane panel yerleştirebileceğiniz bir alan var. Ama araba garajınızın üzerinde sadece 7-8 tane panel koyabiliyorsunuz. İşte bu durumda farklı 2 MPPT devresinin olması gerekir. İki farklı grubu aynı yerde birleştiremezsiniz. MPPT devresinin temel amacı farklı senaryolardaki grupları aynı evirici cihazla birleştirebilmek. Aslında tek bir kasa var, tek bir inverter gövdesi görürsünüz ama içinde çift MPPT dediğimizde iki ayrı inverter varmış gibi de düşünebilirsiniz. Bir başka terim PWM olarak geçer. Özellikle şarj kontrol cihazlarında ve akıllı inverter olarak piyasada çokça satılan inverterlerde uygun fiyatlı olduğu için çokça tercih edilir. Amacı günün her saatinde maksimum gücü çekmek değildir. Sadece ihtiyacım kadar güç panelden alabiliyorsam ne ala. Sadece bana yeterli olan bu ve onu çekiyorum mantığında çalışan bir yapıdır. O yüzden de günün hiçbir saatinde ben daha fazla güç çekebiliyor muyum acaba diye hiçbir zaman sorgulamaz. Normalde de MPPT özellikli bir invertere nazaran daha az verimli çalışır. Özellikle de uygun fiyatlı ürün arayanlar için çokça tercih edilen bir malzemedir diyebiliriz. PWM olarak geçer. PWM inverter sizin için uygun fiyatlı inverter olarak kafanızda yer edebilir. İnverterler konusunda bir başka husus çokça duyacağınız IP sınıfı olarak adlandırılan IP koruma sınıfı inverterin toza ve sıvıya karşı ne kadar dayanımlı olduğunu bize gösteren bir parametre aslında. IP55, IP65, IP67, 68 gibi rakamlarla ifade eder. Şu an ben buraya da ekleyeceğim bu rakamların hangi rakamın ne anlama geldiğini çok daha kafanızda yer edecektir diye düşünüyorum. Bu rakam ne kadar yükselirse o kadar toza ve suya karşı dayanımlı olduğunu bize gösteren bir değer oluyor aslında. İnverter konusunda bir başka çokça duyabileceğiniz terim parafodur terimi. Normalde sigortayı belki biliriz, kaçak akım biliriz ama parafodur olarak adlandırılan bir başka güvenlik ekipmanı daha var. Farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Mesela parafodur tip 1, tip 2, tip 3 gibi farklı versiyonları olabiliyor. Örneğin tip 2 parafodur şebekeden gelen darbelere karşı sisteminizi korumaya yönelik bir ürün. Onun dışında tip 1 olarak adlandırılan parafodurda yıldırıma karşı koruma sağlayan bir ürün. Bazı inverter üreticileri ürünlerin içerisinde bunları koyabileceğiniz yerler veriyor. Bazıları direkt içerisinde bunu opsiyon olarak satabiliyor. Bazıları direkt fabrika çıkışlı parafodurla beraber size gönderebiliyor. Bu konuyu tabii ki iyi araştırmanız gerekir. Ama benim size burada önerim tip 1+2'yi birlikte sunabilen parafodur içermesi inverterin. Tip 1+2'nin birlikte olması ne demek? Hem yıldırıma karşı koruma hem de şebekeden gelen darbelere karşı koruma sağlayan bir ekipman sahibi olmuş oluyorsunuz. Tip 2 parafodur biraz daha uygun fiyatlı oluyor. Tip 1+2 olduğu zaman fiyat biraz daha yukarı çıkıyor. Bunu da bilgi olarak verelim. İnverterlerle ilgili hatta panellerle ilgili de çokça kullanılan bir başka terim junction box olarak adlandırılır. Birden fazla
panel grubu yaptığınız zaman, string yaptığınız zaman büyük güçlü inverter yapıyorsunuz mesela. Onun bağlantılarını yapacaksınız. Panelleri bir kutuda birleştiriyorsunuz. Bir toplama kutusu ve oradan sonra artı eksi kabloyla inverterinize gidiyorsunuz. İşte bunun ismi junction box, toplama kutusu, birleştirme kutusu olarak adlandırılıyor. Aynı şekilde bu durum panelde de junction box olarak panelin arkasındaki siyah kutu olduğunu söyleyebiliriz. Ona da yine junction box deniyor. İnverter konusunda bir başka çok kullanılan terim AC side ya da DC side olarak adlandırılan terimler. DC side doğru akım tarafı, yani panelden, güneş panelinden invertere gelen taraf. Oraya DC side, DC bölüm doğru akım tarafı. AC side dediğimizde bizim bildiğimiz şebeke tarafı, 220 volt dediğimiz alternatif akımın olduğu taraf. AC side olarak da adlandırılıyor. Şebeke bağlantılı inverterlerin çokça kullanıldığını söylemiştik. Şebeke bağlantılı inverter, on-grid inverter, evirici dediğimiz bu ürünü internette araştırırken grid tie olarak da görebilirsiniz. Şebekeye asılan bir inverter olarak da adlandırılıyor ve araştırma yaparken de grid tie solar inverter olarak da çokça karşınıza çıkabilir. Bu da sizi yanıltmasın. Yine bu da şebeke bağlantılı on-grid dediğimiz bir inverter demek. İnverterlerle ilgili bir başka önemli kelime de monitoring kelimesi. İnverteri kurguladınız, kurulum yapıldı, bitti. Her şey yeniden başlıyor aslında. Kurulum bittiği zaman her şey bitmiyor, yeniden başlıyor. Sizin sisteminizi takip etmeniz, izlemeniz gerekiyor. Monitoring dediği de izleme. İnverterim bugün ne kadar üretti, şu an ne kadar üretti, dün ne üretti, bir hafta önce, bir ay önce, bir yıl önce gibi bütün verileri arşivleyen, sizin sistem üzerinde analiz yapmanızı sağlayan monitoring kısmıdır. Monitoring izleme demek. Oldukça önemlidir. Bir yatırım yapacaksanız muhakkak içerisinde de izleme sisteminin olması gerekir. Bazı firmalar bunu ücretsiz olarak ürünü aldığınızda ürünün içerisinde size zaten sunuyor. Araştırırken bu yönde bakmanızda fayda var. Dilerseniz birazcık da panellerden bahsedelim. Panel tarafında paneli oluşturan, güneş panelini oluşturan şey sel diye geçiyor. Hücre Türkçesi. Bizim bugüne kadar en çok kullandığımız yapı 60 hücreli güneş enerji sistemleriydi, güneş panelleriydi. 60 ve 72 hücreden oluşuyordu. Ama artık 2021 itibariyle birçok fabrikada, ki bununla ilgili video da yapmıştık, İzlemediyseniz Türkiye'de alınabilecek en yüksek güçlü güneş panelleri isimli bir videomuz var. Kartlara da eklemek isterim. İzlemediyseniz muhakkak tavsiyemdir size. Artık biz 60 ve 72 hücre yerine 120 ve 144 hücreli güneş panelleri üretmeye başlıyoruz. Performans anlamında birim alanda daha fazla güç üretmek için artık buraya doğru bir evrim söz konusu oldu. Burada önemli bir terim daha ortaya çıkıyor. Half cut isminde. Hücrenin aslında ortadan ikiye kesilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Yarım kesim, yarım hücre şeklinde Türkçeleştirilebilir. Buradaki amaç daha az kayıplarla birlikte daha verimli bir panel üretmek. O yüzden de 60 yerine yarıya böldüğümüz için hücreyi 120 diye konuşacağız. 72 yerine de 144 olarak konuşacağız. Piyasada birçok firmada bu panel 144 selli, bu panel 120 selli gibi cümleler duyabilirsiniz. İnverter konusundan bahsederken junction box demiştik, toplama kutusu. Panelin arkasındaki siyah kutuya da junction box deniyor. İçerisinde bypass diyotları bulunuyor. Bunlar artık yeni nesil panellerde ayrık bir şekilde yerleştirilebiliyor ama genel olarak hani resimlerde çokça araştırdığınızda, internette gördüğünüzde bir kare kutu ve içerisinde genelde de 3 bypass diyodundan oluşan bir yapı. Buradaki amaç suya karşı ciddi anlamda izolasyon sağlamak ve üretilen enerjiyi oradaki artı eksi kablo ile birlikte dışarı çıkartmak. Burada elektronik komponentler de olduğu için içeriye su girmemesi kesinlikle çok kritik öneme sahip. Burada bulunan bypass diyotlar ise herhangi bir gölgelenme durumunda veya kuş pislemesi gibi bir durumda panelin tamamı etkilenmesin de en azından bir kısmı etkilensin, geri kalanını kurtaralım, yine üretmeye devam etsin
mantığıyla yapılan bypass diyotlarla birlikte sistemin daha verimli çalışması. Mesela şöyle örnek vereceğim. Bypass diyot hiç olmasaydı ve panelin üzerine gölge gelseydi bütün panel bu durumdan etkilenecekti. Ama bypass diyot olduğu için sadece o bypass diyodun bağlı olduğu gölgeli alan etkilenmiş oluyor. Geri kalan hücreler üretmeye devam ediyor. Ne kadar çok bypass diyodu varsa o kadar avantajınız olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Güneş panelleri ile ilgili bir başka önemli parametre busbar olarak adlandırılıyor. Aslında panelin üstündeki, hücrelerin üstündeki çizgiler olarak düşünebilirsiniz bunu. Üretilen enerjiyi o hatlarla birlikte panelin arkasındaki toplama kutusuna iletiyor. Oradaki artı eksi kabloyla da gücü dışarı alabiliyorsunuz. Bu çizgiler aslında panelin teknolojisi hakkında da bize bilgi vermekte. Bundan 5 yıl, 10 yıl önce 2 busbar, 3 busbarlı paneller vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık 2021 yılı itibariyle birçok panel üreticisi 9 busbar dediğimiz yapıya bürünmüş durumda. Bu tarz ürünler üretecek. Hatta bunun devamında 9, 12, 15 şeklinde olabilir. Farklı busbar teknolojileri de hayatımıza girmiş olacak. Güneş panellerinde çokça duyduğumuz, bu dönem yıldızı birazcık daha parlayan bir versiyon olan Bifacial isimli güneş panelleri de mevcut. Bifacial aslında çift yüzeyli ya da yüzeyi olmayan anlamında da kullanılabilir. Türkçe'ye çok geniş ve esnek bir dil, takdir edersiniz ki çift yüzeyli diyebilirsiniz, yüzeyi olmayan diyebilirsiniz. Buradaki panel arka yüzeyinden yansıyan ışıkla dahi üretime katkı sağlayabiliyor. Bildiğiniz üzere bizim normal kullandığımız paneller sadece ön yüzeyinden gelen ışığı elektriğe dönüştürüyordu. Ama arka yüzeyinden böyle bir katkı sağlaması mümkün değildi. İşte burada bifacial paneller arka yüzeyden de yansıyan ışığı elektriğe dönüştürebiliyor ve yerin durumuna göre farklı yüzdelerde size avantaj sağlıyor. Tam da bu noktada albedo kelimesi karşınıza çokça çıkar bifacial panelleri araştırırken. Albedo etkisi yerden yansıma etkisi olarak düşünebilirsiniz. Yerin durumuna göre farklı oranlarda bu paneller üretim değerlerini yukarı doğru çeker. Yerin toprak olması, yerin çim olması, yerin karla kaplı olması ya da beyaz membranla kaplı olması bambaşka üretim değerlerini karşımıza çıkartır. Bununla ilgili de daha önce hem video hem makale yazmıştım. Buraya eklemek isterim onu da. Güneş panelleri ile ilgili çokça duyacağınız terimlerden bir başkası STC olarak geçer. Standard Test Condition. Bütün paneller için bir referans değerdir aslında. Çünkü bir etiket yapıştıracaksınız panelinizin arkasına. Bu etiket hangi şartlarda bu değerlere ulaşabildi? İşte onu belirleyen STC'dir. İşte 1000 watt bölü metrekare ışınım değeri, 25 santigrat derece sıcaklık, 1,5 atmosfer basınç altında bir panelin ne kadar üretim yapabildiğinin kanıtıdır aslında bu. Bir referans çizgidir. Herkes STC şartlarına göre benim panelim şu kadar watt üretebiliyor, benim panelim bu kadar watt üretebiliyor diye etiketlendirebilir. Güneş panelleri ile ilgili bir başka kelime anti-reflecting coating diye geçiyor. Bu yansıtmaz kaplama anlamına gelir. Bizim amacımız zaten güneşten gelen bütün ışınımı hücrelerin üzerine düşürebilmek olduğu için o camdan geriye yansıtmamak gerekiyor. İşte böyle bir kaplamayla da bunu sağlayabiliyoruz. Daha fazla üretim anlamına geliyor. Anti-reflecting coating. Bir başka güneş paneliyle ilgili önemli bir parametre hotspot olarak geçen kelime sıcak leke Türkçesi. Baktığınızda gözle görülür hiçbir şey göremiyorsunuz panelin üzerinde. Her şey normal gibi ama sıcak leke oluşmuş bir panel üretim anlamında daha aşağıda bir üretim yapıyor. Hatta bu durumun artış göstermesi, devam etmesi durumunda da sıcak lekenin olduğu yerde yangına dahi sebebiyet verebilme durumu ortaya çıkıyor. Çünkü oradaki hücre veya hücre grubu artık üretici olmaktan çıkıyor ve tüketici haline dönüşüyor. Üretilen elektriği tüketen bir nokta oluyor ve ciddi anlamda ısınıyor. Bu sıcaklıkta
istenmeyen sonuçlara tabii ki sebebiyet verebiliyor. O yüzden belli periyotlarda sisteminizi termal kameralı dronlarla, işte kontrol firmalarının kullandığı ekipmanlarla test ettirmeniz, her şeyin yolunda olup olmadığının raporlanması oldukça önemli. Bu konuyu es geçmemenizi kesinlikle öneririm. Güneş panellerinde iki farklı garanti durumu söz konusu. Bir tanesi ürün fiziki garantisi, bir diğeri ise lineer performans garantisi olarak geçiyor. Fiziki garanti genelde 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl bandında olan bir garanti türü fiziki anlamda garanti sağlıyor. Bir diğer garanti türü ise lineer performans garantisi. Bu garantide 25 yıl geçtikten sonra bile etiketin %80'ini, %85'ini ben hala sana sunabiliyorum garantisi aslında. Çünkü panellerde şunu biliyoruz, bütün markalarda aynı şekilde fotovoltaik hücreler her yıl belli oranlarda güçleri aşağı doğru düşüyor. Ve bu düşüş gerçekten olması gerektiği gibi mi, yoksa bir aksilik var da fazla mı düşüş oluyor? İşte bunun garantisi lineer performans garantisi. Ürünün teknik föylerinde bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hangi yılda yüzde ne kadar çıkış vermesi gerektiğini gösteriyor. Bununla ilgili de bir video yapmıştık. Onun kartını da yukarı ekleyeceğim. Güneş enerjisi ile ilgili çok karıştırılan bir bölüm de var aslında. Bakıldığı zaman terimlerle ilgili kilowatt saat, kilowatt etkin, kilowatt peak gibi değerler birbiriyle karıştırılabiliyor. Mesela çatılarda 10 kilowatt'a kadar bir sistem kapasitesi kurulum izni mevcut. 10 kilowatt birçok insan için ufak bir rakam gelebiliyor ama genel fikir vermesi açısından söyleyeyim. 10 kilowatt kapasiteli bir sistem kurduğunuzda yaklaşık 1000 TL'lik elektrik faturasına karşılık gelen bir sistem kurmuş oluyorsunuz. O yüzden terimleri de iyi anlamak gerekir. Bu konuda bir video yapmıştım. Hatta araba kadranı üzerinden bu terimleri anlatmıştım size. O yüzden izlemeyenler için kesinlikle öneririm. Ama kısaca burada da bahsedeyim. Kilowatt peak olarak P harfiyle gösterilen, W'dan sonra P harfiyle gösterilen taraf paneldeki yükleme tarafı. Çünkü panelde watt olarak konuşulmaz, watt peak olarak konuşulur. Günün her saati değişkenlik gösterebildiği için bu değer sabit bir güç olmadığından dolayı kilowatt peak olarak P harfini gördüğünüz zaman şunu anlayabilirsiniz. Biz panelle ilgili konuşuyoruz, paneli ne kadar yükleyeceğimizden konuşuyoruz diye düşünebilirsiniz. Kilowatt etkin dediğimiz taraf ise AC tarafı sembolize eden taraf. Mesela kaç kilowattlık inverter gerekiyor? Evimizin sözleşme gücüne bağlı olarak o kadar güçte evimize inverter alabiliriz. İşte buradaki de etkin değer aslında. Direkt olarak inverterin çıkışında verebileceği etkin değer. Mesela 3 kW'lık bir inverter dediğimiz zaman 3 kW etkin değerdir. Ama siz o 3 kW'lık invertere panel tarafında, kilowatt peak tarafında belki 4 kW bile bağlayabilirsiniz. Bunun için herhangi bir kısıtlama yok. İnverterin teknik föyü izin verdiği üst limite kadar kullanabilirsiniz. O yüzden bu terimler çok önemli. Bununla ilgili videomu da izlemediyseniz, detay öğrenmek isterseniz oraya bakabilirsiniz. Güneş enerjisi özelinde çok fazla terim var ve bunların hepsini tek bir videoda toplamak çok kolay değil, takdir edersiniz. O yüzden elimizden geldiğince ilk aklıma gelen en çok kullanılan terimleri açıklamaya çalıştım. Sizin de istediğiniz başka terimler varsa onların açıklamaları ile ilgili bir video hazırlayabiliriz. Yorum kısmına yazın lütfen. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.